Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu testosteron nedir, ne işe yarar, özellikleri nelerdir? Testosteron optimal seviyesi ne olmalıdır? Aynı zamanda testosteron replasman tedavisinin gerçek amacı nedir? Bununla ilgili kısa bir video sunumumuz olacak. Testosteron basitçe anlatmak gerekirse erkeğin dişiye genetik kod aktarımını sağlayabilmesi için ona yegane kabiliyet ve özellikleri kazandıran majör erkeklik hormonu diyebiliriz. Ne yapıyor? Bedeni güçlendiriyor. İşte erkek karakterini sağlıyor. Mücadeleci ve savaşçı bir ruh veriyor ona. Ve bu binlerce, milyonlarca yıldan beri bu şekilde devam ediyor. Çünkü rakiplerine karşı daha önde olmalısın ki genetiğini devam ettirebilesin. Bu şekilde devam ediyor. Onun dışında testosteron vücutta bir aksı var. Hipotalamo, hipofizer, testiküler bir aks var. Burada gördüğünüz gibi. Bu aks, eğer bu aksta bir sıkıntı olursa testosteron üretimi duruyor. Testosteron metabolizmasına bakacak olursak günlük 6-7 mg civarında testosteron üretiliyor vücutta. %98'i bağlı, yani inaktif ve %2'si sadece çalışıyor. Neden böyle oluyor diyecek olursanız aslında testosteron kanda bir anlamda depolanıyor. Çünkü testosteron depolanabileceği özel bir organ yok. Kan organı olarak tercih edilmiş. Serbest testosteron 5-10 dakika içerisinde parçalanıyor. Onun yerine tamponlanan, kanda depo olarak kullanılan yerden yavaş yavaş testosteron kana salınıyor. Onun dışında testosteronun birçok görevi var. Enerji metabolizmasında kas, kemik, cinsellik, üreme ve ruhsal ve bilişsel fonksiyonlarda çok önemli rolü var. Peki son 100 yılda ne oldu? 20. yüzyılda ne oldu peki? Baktığımız zaman insanlar kaslarını çok daha az kullanmaya başladılar. Çok daha hareketsiz bir hayatları olmaya başladı. Bunun sonucunda da 50-100 yıl öncesine göre kandaki testosteron seviyeleri düşmeye başladı. Biz buna ne diyoruz peki? Bu testosteron düşmesiyle beraber hastada belli başlı şikayetler varsa, cinsel isteksizlik, sertleşme bozukluğu, ruh halinde düşme gibi şikayetler varsa ve testosteron kanda 350 nanogram bölü desitenin altındaysa biz buna diyoruz ki hipogonadizm var bu hastada diyoruz. Ve testosteron tedavisiyle hastanın bu şikayetleri düzelebilir diye düşünerek tedavi veriyoruz hastaya. Burada birçok farklı görüş var. Neden? Bir kere zaten testosteron optimal seviyesi ve geniş aralığı nedeniyle oluyor böyle. Testosteron laboratuvar testlerine baktığımız zaman 200 ila 800 arasında normal olduğu söyleniyor testosteronun. Bu aralıkta herhangi bir değerde 200 de olsa 750 de olsa testosteron normal deniyor. Ama bu değerler arasında aslında şikayetlerde farklılıklar olabiliyor. Bu konuda şöyle bir görüş ayrılığı var. Kimileri diyor ki ben testosteron replasman tedavisi verdiğim zaman hastamın 750'lerde kendini iyi hissediyorsa eğer ben hastanın testosteron seviyesini 750-800 civarında tutarım diyor. Sonuçta bu da bir fizyolojik aralığın içine giriyor hastalarda. Bununla beraber acaba optimal seviye kaç olmalı diye baktığımız zaman burada optimal seviyenin 600 nanogram bölü desilitre civarında olduğunu görmekteyiz. Neden? Çünkü 25-35 yaş arasında vücudun en sağlıklı olduğu dönemlerde testosteron seviyesi 600 civarında, sonra yaşla beraber yavaş yavaş azaldığını görmekteyiz testosteronun. Bizim burada testosteron yerine koyma tedavisi yaptığımız zaman hastaya vermek istediğimiz iyilik hali aslında ne? Yani hasta düşük enerjide yaşayamaz mı? Düşük libidoyla yaşayamaz mı? İdame ettiremez mi hayatını? Yok, ettirir. Çok önemli bir şey mi? Aslında bundan daha önemli, bunun ötesinde farklı bir durum var testosteron replasman tedavisinde. Neden? Testosteron replasman tedavisini kabul eden hipogonadizmli hastalarda kabul etmeyenlere göre baktığımız zaman kalp damar hastalıkları, şeker, MI ya da inme gibi hastalıklardan hastaların daha muzdarip olduğunu, bağışıklık sisteminin daha düşük olduğunu ve bu yüzden koronaya daha sık yakalandığını, daha güçlü bir şekilde yakalandığını ve yakalandığı zaman da ölüm riskinin daha fazla olduğunu, testosteron replasman tedavisi almayan hastalarda, hipogonadizm hastalarda bütün nedenlere bağlı ölüm oranlarının ve kalp damar sistemine bağlı ölüm oranlarının daha yüksek oranda olduğu tespit edilmiş. Yani hipogonadizm olan hastaların aslında tedaviyi kabul etse masrafları ileride çok daha azalacak demek anlamına geliyor. Yani biz aslında sadece hastaya enerjisi artsın diye, bilişsel fonksiyonları ya da işte ruh hali düzelsin diye, erektil fonksiyonları ya da eşiyle arası iyi olsun, çevresiyle arası iyi olsun diye vermiyoruz aslında. Dediğim gibi çok daha önemli hastalıklardan hastayı korumak için de aynı zamanda veriyoruz. Hayat kalitesi de artsın diye de veriyoruz. Genel olarak testosteron replasman tedavisindeki amaç bu. Peki bunun yaşı var mı? Hangi yaşta yapılmalı? Hangi ilaçlar kullanmalı? Ne kadar süre yapılmalı?
Bunun gibi konular için de önümüzdeki dönemlerde başka videolar çekeceğim. Genel olarak bu şekilde testosteron yerine koyma tedavisi. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.